Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadına doyum olmayan, tam kıvamında çok lezzetli hem de çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz, yazın yiyebileceğiniz en hafif yemek olan zeytinyağlı taze fasulye tarifi vereceğim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Zeytinyağlı yeşil fasulye yapabilmek için kullandığım malzemeler şunlar: 1 kilo taze fasulye, 5 adet domates, 3 adet kuru soğan, 4 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tuz, 2 adet küp şeker, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı da su. Yemeğimizi yapmaya öncelikle kuru soğanlarımızı doğramakla başlıyoruz. Kuru soğanları yarım ay şeklinde doğrayarak tenceremizin tabanına koyacağız. Kuru soğanların hepsini güzel bir şekilde doğradık ve tenceremizin tabanına yayıyoruz. Kuru soğanları tencerenin dibine koyarken biraz avucumuzla sıkıyoruz. Yapışık olan bölümlerini ayırıyoruz. Daha sonra taze fasulyelerimizi hazırlıyoruz. Taze fasulyenin uç kısımlarını güzel bir şekilde temizliyoruz. Bu aşamada fasulyeyi temizlerken eğer kılçıklı bölümü varsa lütfen onları temizleyin. Ben bu yemeğimde Ayşe Kadın kullandım. Sizler isterseniz çalı fasulyesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, her ikisi de çok lezzetli oluyor. Fasulyelerin hepsinin uç kısımlarını kestikten sonra 2-3 defa suda ben yıkadım. Biraz da sirkeli suda beklettim. Süzdükten sonra fasulyelerimizi bu şekilde ortadan ikiye kesiyoruz. Eğer sizin kullandığınız taze fasulye biraz daha büyükse 2'ye ya da 3'e kesebilirsiniz. Fasulyeyi bu şekilde doğradığımız zaman daha hızlı ve daha güzel bir şekilde pişiyor. İsterseniz sizler böyle tahtada da yapabilirsiniz. Eğer arzu ederseniz bıçak yardımıyla elinizle de doğrayabilirsiniz. Bana elimle doğramak daha kolay geliyor. Ben bütün fasulyeleri bu şekilde doğruyorum. Bazı fasulyeler biraz uzun oluyor. Eğer sizler dilerseniz ortadan ikiye kestikten sonra tekrar 2 eşit parçaya bölerek böyle de hazırlayabilirsiniz. Bütün fasulyeleri hazırladım. Fasulyeleri deste deste alarak tenceremizin içerisine diziyoruz. Fasulye ile ilgili size birkaç tane püf noktası vermek istiyorum. Taze fasulyenin kart olup olmadığını anlamak için fasulyede bir şişkinlik olur ve içerisindeki fasulyeler olgunlaşmış olur. Bir de şu şekilde anlayabilirsiniz. Fasulyeyi ortadan ikiye kırdığımız zaman kılçıkları çıkar. O zaman o fasulyeyi almanızı tavsiye etmem. Bir de zeytinyağlı taze fasulyeyi mutlaka kısık ateşte pişirmelisiniz. Hatta eğer imkanınız varsa bir gün önceden pişirip ertesi gün servis edebilirsiniz. Böyle olduğu zaman daha iyi sonuç alırsınız ve fasulyeleriniz daha lezzetli olur. Zeytinyağlı bir yemek olduğu için zaten soğuması gerekiyor. Sizler de bu püf noktasına dikkat ederseniz daha iyi sonuçlar alırsınız. Fasulyelerin hepsini deste deste tenceremizin içerisine dizdik. 5 adet domatesimizin kabuklarını soyuyoruz. Bu yemeğimizde hiç salça kullanmayacağımız için domatesleri bol bol kullanıyoruz. Bütün domateslerin kabuklarını soydum ve küp küp olacak şekilde domatesleri doğruyorum.
Bu arada bu tarifimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmında da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bütün domateslerin hepsini küp küp doğradım ve bir tabağın içerisine alıyorum. Daha sonra doğradığım domatesleri fasulyenin üstüne yayıyorum. Fasulyenin üstüne koyduğum domatesleri bir kaşık yardımıyla bütün her tarafına gelecek şekilde düzeltiyorum. Daha sonra tenceremizin içerisine 4 diş sarımsağımızı ince ince doğrayarak koyuyoruz. Sarımsak da bu yemeğimizin lezzetine lezzet katacak. Sarımsağı da doğradıktan sonra 1 yemek kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. 2 adet küp şekerimizi ortasına bırakıyoruz. Ve daha sonra içerisine 1 su bardağı sızma zeytinyağını koyuyoruz. Daha sonra içerisine 1 su bardağı suyumuzu koyuyoruz. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim. Yağlı kağıdımızı alıyoruz, ıslatıyoruz ve tencerenin üzerine hiç boşluk kalmayacak şekilde güzel bir şekilde sıkıştırıyoruz. Böylelikle yemeğin buharını içine hapsetmiş oluyoruz. Lezzetin kaçmasını da engelleyip hem de fasulyelerin güzel bir şekilde pişmesini sağlıyoruz. Yemeğimizi bu şekilde hazırlamış olduk. Artık tek yapacağımız ocağın üzerine koyup pişirmek. Yemeğimiz bu şekilde hiç ağzını açmadan 1 saat boyunca pişecek. Ocağımızı tam ateşe alıyoruz. Tenceremizi ocağın üzerine koyuyoruz. Yüksek ateşte kaynayana kadar bu şekilde pişireceğiz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Ocağımızı en kısık ateşe getiriyoruz ve 1 saat boyunca yemeğimizi pişiriyoruz. Yemeğimizi ocaktan aldık. 6 saat boyunca yemeğimiz tencerenin içerisinde soğudu. Zeytinyağlı yemekler kendi tenceresinde soğuduğu zaman daha lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti ve içerisinde hiç su kalmadı. Yani koyduğumuz 1 su bardağı su yemeğimiz için yeterli geldi. Tadı da gerçekten muhteşem oldu. Tarifimi tüm detaylarıyla elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak daha önce de belirttiğim gibi aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Fasulyeleri artık servis zamanı. Fasulyeleri tencerenin içerisine zaten dizme şeklinde koymuştum. Ve kevgir yardımıyla biraz suyunu süzdürerek tabağımıza alıyoruz. Tadı, tuzu, kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Tabii ki ölçüleri de tam ölçü. Sizler de bu şekilde yaptığınız zaman gerçekten iyi sonuçlar alacaksınız. Zeytinyağlı taze fasulyemiz artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.